Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bugünkü videomuzun konusu güçlü bir omurga için yapabileceğiniz 10 dakikalık egzersiz rutini olacak. Eğer ilerleyen dönemde omurgamızda herhangi bir problem çıksın istemiyorsak ya da zaten bir problem var ama omurgamın etrafına tutunan kasları kuvvetlendirmem gerekiyor, ne yapacağımı bilemiyorum diyorsanız da mutlaka bu egzersizlere bir göz atmanızı öneririm. Yaşınız ilerledikçe kemik erimesi, disk herniyasyonları yani fıtıklar ya da omurganızda dejenerasyon dediğimiz hasarlarla karşılaşabilirsiniz. Bu söylediğim problemleri en aza indirebilmek için de işte omurgayı destekleyen kas gruplarını uyararak o bölgelerde kuvvet artışını sağlayıp problemleri en aza indirmeli ya da mümkün olduğunca ötelemelisiniz. Dolayısıyla bu 10 dakikalık egzersiz rutinini haftada 4-5 defa uygulayarak omurganızın daha genç, dinamik ve problemlerden daha uzak bir şekilde yaş almasını sağlayabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Bel, kalça ve sırtın aslında omurgaya tutunan bütün yapıların temelinde çekirdek kaslarının kuvveti her şeyden önemli hale geliyor. Yapılan çalışmalara bakıldığında da bel ağrısını yenmekte klasik egzersizlerdense core dediğimiz çekirdek bölgesini aktive eden egzersizlerin daha faydalı olduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla bugünkü egzersizlerimde söylediğim prensiplere dikkat edebilirseniz çekirdek kaslarını çok daha iyi hissedebilir ve omurganızı çok daha iyi destekleyebilirsiniz. İlk egzersizimiz son derece basit bir egzersiz olacak. Öncelikle aslında hem pelvik tabanın içinde bulunduğu hem içerideki o çekirdek dediğimiz ince küçük kas gruplarının içinde bulunduğu bir egzersizle başlayacağız. Eğer hiç daha önce benzer bir egzersiz yapmadıysak bir elimizi belimizin yaklaşık yandan altına, bir elimizle bu şekilde karnımıza ve kasık bölgemize yerleştireceğiz. Sizden istediğim belimi yatağa basarken karnımı yukarıya doğru yükseltmek yerine belimi yatağa basarken iyice bu bölgedeki kasların da kasılarak yayvan bir şekilde bu bölgeyi de hissetmeye çalışacağım. Hem belimi yatağa basacağım, hem karın içi, kasık bölgesi dahil kaslarımı hissedeceğim. Bir 5 saniye bekleyeceğim ve bırakacağım. Çok küçük bir hareket. Belimi yayvan bir şekilde her yerden yatağa basmaya çalışıyorum. Sadece elimin bulunduğu yer değil, her yer. Aynı zamanda üst taraftaki elimin altındaki kasları da kasmaya çalışıp 5 saniye bekliyorum. Gevşek bıraktım. Tekrar belimi yayvan bir şekilde yatağa bastım. Karın içinde hissetmem gereken bütün bölgeleri kastım. Pelvik tabanı da sanki idrarımı tutmaya çalışıyor gibi kasıyorum. İyice çekirdek kaslarımı hissedip bırakıyorum. Hareketi algılamak zor olabilir hiç yapmadıysanız. Erken dönemde sadece belinizi yatağa basmaya odaklanabilirsiniz. Birçoğunuzda da şu hareket meydana gelecek. Belimi yatağa basarken karnım bu şekilde kubbe şeklinde yukarı doğru çıkabilir. Bunu yapmak yerine belimi yatağa basarken bilinçli bir şekilde idrarımı tutmaya çalışmam, o kubbeyi yok edip çekirdek kaslarını daha iyi hissetmenizi sağlayabilir pelvik tabanla birlikte. Aynı zamanda kadın erkek fark etmez, pelvik taban kaslarını bu yolda çok kolay aktive edebilirsiniz. Bu 5 saniye belimi yatağa basıp çekirdek kaslarımı hissettiğim egzersizi 10 tekrarlı uygulayarak öncelikle çekirdek kaslarına şöyle güzel bir aktifleşme uyarısı vererek egzersizlere başlayacağız. Bu söylediğim belimi yatağa basma pozisyonunu koruyarak, yani belimi yataktan ayırmadan dizlerimi bu şekilde yukarı doğru kaldırıp kollarımı da yukarı kaldıracağım. Sizden ricam sol kolum, sağ bacağım belimi yerden hiç ayırmadan bu şekilde birbirinden uzaklaşacak ve geri gelecek. Sol bacağım ve sağ kolum aynı şekilde birbirinden uzaklaşacak ve geri gelecek. Bunu yaparken az önceki söylediğim kas gruplarını çok rahat hissedebileceksiniz. Belinizi yataktan ayırmamak için isterseniz bacağınızı daha yukarı, kolunuzu daha yukarı gönderebilirsiniz. Lütfen kendi seviyenize göre ayarlamalar yapın ve bunu
Her sola geldiğimde 1. Sağ tarafımı yaptım. Her sola geldiğimde 2. Sağ tarafımı yaptım. Şeklinde en az 8 tekrar yapmaya gayret gösterin. Eğer yaparken baktınız beliniz açıldı, hemen biraz bacağınızı yükselterek uygulama yapabilirsiniz. Yine kolunuzu da yükselterek uygulama yapabilirsiniz. Yani daha kolay versiyonuyla biraz kaslar alışana kadar, biraz hareketi anlayana kadar daha kolay versiyonunu da yine 8-10 tekrar uygulayabilirsiniz. Sizden ricam 8-10 tekrar yaptıktan sonra kontrollü bir şekilde bacakları ve kolları bırakıp 30-45 saniye dinlenip mutlaka bu egzersizden en az 2 set uygulamanız olur. Sıradaki egzersizim de neredeyse bütün programlarda detaylı anlattığım köprü kurma egzersizi olacak. Yine çekirdek kaslarını doğru kullanırsak harika bir egzersiz, özellikle kalça, bel ve çekirdek pelvik taban kasları için. Sizden ricam eller yandayken kalçamı, belimi kasarak düz bir hatta gelip bütün o kalça bel kaslarını hissedip 5 saniye o bölgede bekleyip 2, 3, 4, 5 yavaşça belinizi yatağa yaklaştırmak olur. Bakın tekrar sanki belimi yatağa bastırır gibi önce leğen kemiğimi kıvırarak popo kaslarımı aktive edip tepede dururken pelvik tabanı kasmak için yine idrarımı tutar gibi pelvik tabanı aktive edip 5 saniye bekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar yavaşça bırakıyorum. Tekrar. Önce leğen kemiğimden yukarıya doğru çıktım. İdrarımı tutar gibi pelvik tabanı aktive ettim. Düz bir hatta geldim. 1, 2, 3, 4, 5 saniye bekliyorum. Çok yavaş iniyorum. Bunu yaparken boynunuzda yastık varsa lütfen yastığı çekin. Boyun bölgesini zorlamayın. Tekrar kalçayı kastım, yukarı çıktım. 5 saniye idrarımda tutar gibi kasıyorum o bölgeyi. 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. Çok yavaş belimi bırakıyorum. Yine bu egzersizde eğer 5'er saniye beklemek çok zorsa, beliniz düşüyorsa 3'er saniye bekleyerek de yapabilirsiniz. En az 8-10 tekrar yaparak başlayıp bel, kalça, bacak bölgesini çok güzel bir şekilde uyarabilirsiniz. Sıradaki egzersizimde ise biraz plank dediğimiz duruş pozisyonuna geleceğiz. Size hem kolay hem de ileri düzey versiyonunu göstereceğim. Lütfen süre düşük olsa bile yapabiliyorsanız her iki versiyonu da denedikten sonra zor olanla başlayabilirsiniz. Çünkü kendinizi ve bedeninizi biraz zorlamanız özellikle çekirdek kaslarının çok daha kolay aktive olmasına fırsat verecektir. Yapacağımız egzersiz aslında çok basit bir egzersiz. Bu şekilde göğsümün altına, hizasına gelecek şekilde ellerimi yerleştirip ayaklarımı da düz bir şekilde uzatarak boynumu, sırtımı, kalçamı ve içeride çekirdek kaslarımı hissediyor olacağım. Bu pozisyonda erken dönemde 15 saniye bekleyerek egzersize başlayabilirsiniz. Eğer bu pozisyonda kalamıyorsak gösterdiğim kolay versiyonuyla da bu egzersizi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yaparken lütfen belinizi düşürmeyin ya da poponuzu yukarı kaldırarak egzersizin kalitesini lütfen düşürmeyin. Yandan bakıldığında bu şekilde düz bir hatta gelecek şekilde lütfen en az 15 saniye bekleyerek egzersizi uygulamaya çalışın. 15 saniye bekledikten sonra dizlerimi büküp bir dinlenip en az 2 defa yine bu egzersizi uygulamanızı öneririm. Gerçekten çekirdek bölgesini çok iyi aktive eden ve sizin de hem sırtınızı hem o içerideki kasları hissedebileceğiniz çok etkili bir egzersiz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim 10 dakikalık rutin bu şekildeydi. Egzersizlerin tekrar sayılarını tam göstermediğim için videonun süresi kısa olabilir. Ama siz lütfen söylediğim tekrar sayılarına uyarak gövde kaslarını çok güzel bir şekilde uyarıp omurganıza tutunan kasların daha aktif ve daha kuvvetli olmasını sağlayarak problemlerin uzaklaştırılmasını ya da problem oluşmamasını sağlayabilirsiniz. Bu video ile alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa da lütfen bana aşağıdan direkt YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.